Kataya şöyle bir yolculuk yapalım. Kaynaklar gerçekten sınırlı mı? Aslında bunun cevabı biraz finansal kaynaklarda yatıyor. O ülkenin vatandaşlarının cirosu. Firmaların şöyle bir lüksü yok. Arabanın kendisi de çok ciddi bir sürdürülebilirlik problemi. Elon Musk da bu kadar parayı kendi cebinden bulmadı. Merhaba hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyidir, fena değil. Sen de iyisin. İyidir hocam. Böyle her bölüm başında nasılsınızı ben söylüyorum ama biz seyrek görüşüyoruz. Seyirci her hafta izliyor tabii. Evet, doğru. Hocam şimdi birçok bölümdür hep ya bak bunu da konuşalım Cevdet, bunu da konuşalım Cevdet dediğiniz bir konu var. Evet. O da sürdürülebilirlik. Sadece sizden değil ben birçok kişiden yani çok gündemde olan bir konu bu. Böyle sürdürülebilirlik aşağı, sürdürülebilirlik yukarı devamlı insanlar bundan bahsediyor. Fakat bence bir kısmı tam olarak neyden bahsettiğini bilemiyor. O yüzden ben de diyorum ki yani bu kadar basit yani bir şeyin devam etmesi kadar özetlenecek bir şey olamaz. O yüzden ben uzmanına soruyorum. Nedir hocam bu sürdürülebilirlik? Sürdürülebilirliğin birçok tanımı var. Ekonominin, iktisadın tanımı gibi. Meslekler veya sektörlere göre çok geniş tanımları var. Farklı tanımları yapılabiliyor. Tabii en önemli konulardan bir tanesi sürdürülebilirlikle alakalı doğal kaynaklar. Kaynakların tükendiği, sınırlı olduğu veya işte kirlendiği, daha verimli kullanmamızla alakalı, daha az tüketmemizle alakalı görüşler veriliyor. Belki sen de rastlamışsındır. Yani üniversite sıralarında filan ekonomi mezunu, bizi izleyenler, mühendislik mezunu, işletme mezunu veya bu konularda eğitimini tamamlayanlar varsa ekonomi 101 derslerinde biliyorsun. Ben aldım hocam. Aldın. Kitabı açıyoruz. Kitabın Evet. ilk sayfasında ne yazıyor? Kaynaklar sınırlıdır. Kaynaklar sınırlıdır yazıyor. Peki gerçekten sınırlı mı acaba? Bir bunu düşünmek lazım. Şimdi kaynaklar sınırlıdır dediğin zaman nereye doğru gidiyoruz? Seni tarihsel bir gezintiye çıkarayım ben. Süper olur hocam. 2000 sene öncesine gidelim. Roma İmparatorluğu'nun en büyük şehirleri hangileri olabilir? Sırayla say. Bizans olabilir. Hangi Bizans? Doğu Roma İmparatorluğu. Doğu Roma diyelim. Evet, yani Doğu Bizans Roma. derken Doğu Roma. Evet. Bir de Batı Roma var. Evet. Bir de üçüncüsünü de ben ekleyeyim. Hatay, Antiyok. 2000 sene önce dünyanın en önemli 3 şehri bu şehirler. Batı Roma, Doğu Roma yani İstanbul, şimdiki İstanbul ve Hatay, Antiyok diye tabii geçiyor. Bilmem bilir misin yani Sezar'ın birçok generali vesaire falan hep o bölgede işte Mardin bölgesinde, Harran bölgesinde falan mezarları var adamlar. Yani adamlar buralara kadar gelmişler yani. Şimdi Hatay dedik. Hatay'a şöyle bir yolculuk yapalım. Benim bir resimlerimi getir. Bak Hatay yolculuğumun sana resimlerini gösteriyorum şu anda ekrandan. Hocam. Buradaki portakallar, işte diğer meyveler vesaireler falan. Böyle özellikle bir tarlaya vesaire girdiğim bir yer değil. Deprem öncesinde en son ben ziyaret etmiştim. Sokaklar arasında gezdiğimiz zaman her yerden bağ bahçe fışkırıyor. Portakallar, limonlar vesaireler yerlerde. Yani arabayla giderken ezmemek için neredeyse slalom yapıyorsun Hatay içerisinde. Şimdi yine ben ekrana yanımda fotoğrafları getirdim bak. Kendi bahçemizin fotoğraflarını koyuyorum sana burada. Ne kadar güzelmiş bahçeniz hocam. Teşekkür ederim. Nazar değmesin. Elma ağacı var, ıhlamur ağacı var, defne yaprağı ağacı var değil mi? Yani bunların defne ağacı var daha doğrusu. Şimdi bunların hepsi gerçekten de böyle patır kütür elma veriyor, ıhlamuru veriyor, defne veriyor vesaire falan ama inanmayacaksın ben hiçbirini toplamıyorum. Elma almak için, ıhlamur almak için, defne almak için nereye gidiyoruz biz? Markete mi gidiyoruz? Markete gidiyorum. Nereye gideceğiz? Gidiyoruz köşedeki Migros'a gidiyoruz işte ne bileyim Carrefour'a gidiyoruz falan filan. Bir de sana şey de göstereyim. Bu fotoğrafları da çok yeni çektim. Bu da komşumun bahçesinin fotoğrafları. Gördüğün gibi işte üzümdür, incirdir vesaire. Biz bunları mesela elimizi kaldırıp uzanıp patır kütür yiyorum ben bahçede. Fakat enteresan bir durum var. Komşumla benim aramda bir yol var. Bu tabii şimdi göstereceğim fotoğraf belki üzücü olabilir. Tüm bu incirler, üzümler vesaire falan tabii yere düşüyor toplanmadan. Biz bunların üzerinden arabayla patır kütür geçiyoruz. Şimdi o zaman kaynaklar gerçekten sınırlı mı? Yani kıt kaynaklar mı var sence? Biz yani incirlerin üzerlerine arabayla geçiyoruz vesaire filan. Bahçede olan ıhlamurlar, elmalar vesaire toplanmadan yerlere düşüyor, heba oluyor vesaire filan falan. Şimdi bunu bir düşünmek lazım. Şimdi kaynaklar derken tabii muhakkak sınırlı olan kaynaklar var. Yani dünya üzerindeki işte mesela madenler gibi vesaire filan kendi kendine olmayan tabii ki kaynaklar var. Ama asıl sorun kaynakların sınırlı olmasından ziyade verimli kullanım problemi var. Bir. İkincisi adaletli dağıtım problemi yaşıyor insanoğlu. Yani eşitlik olması gerekiyor. Eşitlik demeyelim buna. Çünkü
Çünkü adaletle eşitlik kavramları birbirinden çok farklı kavramlar. Bir örnek vereyim. Her zaman böyle örnekler veriyoruz iş modellerinden vesaire filan. Biraz da tarihten bir örnek verelim. Bilirsin meşhur Hazreti Süleyman'ın bir bahsi vardır Eski Ahit Krallar kitabında. Bir bebek var. Onun annesinin kim olacağıyla alakalı iki kadın kavgaya tutuşuyorlar. Sonunda o kavgayı bir şekilde çözemiyor oradaki hakimler, kadılar filan vesaire artık neyse. Hazreti Süleyman'ın huzuruna geliyorlar. Hazreti Süleyman da adaletini konuşturuyor ve diyor ki tamam diyor o zaman diyor ben bu bebeği diyor ikiye böleyim diyor. Yarısı diyor birisinin olsun diyor. Yarısı diğerinin olsun diyor. Şimdi tabii gerçek anne hemen atılıp aman diyor tamam yani diğer kadına verin yeter ki bebeğim ölmesin diye. Halbuki diğer kadın buna razıyken. Şimdi burada gördüğün gibi eşitlikle adalet birbirinden çok farklı kavramlar. Onun için burada kaynakların eşit dağıtılmasından ziyade adaletli dağıtılması bir. İkincisi kaynaklara hem verimli ulaşım hem verimli kullanım hem de verimli dağıtımının bir şekilde gerçekleşmesi lazım. İzleyicilerimiz de hemen kafalarında şimdi biraz tabii bizim mevzumuz iş modelleri ve sürdürülebilirlikle alakalı ekonomi olduğu için biz yavaş yavaş ben konuyu tabii business modellere getirmeden duramam biliyorsun. Ama tabii konu sürdürülebilirlikle başladığımız için biraz doğadan esinlenerek yavaş yavaş doğayla alakalı örnekler vererek konuya başlayalım. 2005 yılında Amerika'da çok büyük bir tufan bir kasırga oldu. Hatırlar mısın? Ya hayal meyal hatırlıyorum. Çok küçük değildim ama. Katrina kasırgası. Çok şiddetli bir kasırgaydı. Bildiğim bir doğal felaket de aslına bakarsan. 1800 küsür kişi öldü. Amerika'ya ve etrafına maliyeti de 125 milyar dolar civarındaydı. Sadece Amerika'yı değil o Karayip bölgesini biliyorsunuz işte Küba'dır vesaire falan. Bütün bu bölgeye çok ciddi anlamda etkiledi. Böyle bir doğal felaket olduğu zaman çok ilginçtir. Federal hükümetten yani Amerika'nın hükümetinden, Amerika devletinden önce Walmart hemen müdahale etti. Kendi finansal kaynaklarını kullanarak oradaki operasyonel know-how'ı ile kendi ölçeklenme kabiliyetiyle ve kendi artık o business yaratıcılığıyla çok hızlı bir şekilde o felaket bölgesine federal hükümetten nereden baksan bir gelene kadar 3-4 gün geçti çünkü devletin oraya gidebilmesi. Walmart firması müdahale etti. Mesela Walmart firması nasıl böyle bir müdahalede bulunabiliyor? Aslında bunun cevabı biraz finansal kaynaklarda yatıyor. Walmart biliyorsun geçtiğimiz sene 2023 yılında 640 milyar dolarla dünyanın en büyük cirosuna sahip olan firması. İkincisi nedir? Hemen bir tahmin et. Firma mı? Evet bildiğin firma. Apple olabilir. Amazon. Evet birinci aynen. Apple da epey üst ligde. Walmart birinci sırada, Amazon da ikinci sırada. Walmart dediğim gibi 2023 yılında 640 milyar dolarla dünyanın en büyük ciro üreten firması. Gayri safi milli hasıla açısından da önünde sadece 22 tane ülke var. Dünyada yaklaşık işte 220 falan ülke var desek kabaca 200 ülkeyi geride bırakan bir tane firmadan bahsediyoruz. Türkiye'de işlerinde tabii söylemeye gerek değil mi? Türkiye 17. 17. Evet. Neymiş? Walmart Türkiye'ye geçmiş değil. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası bildiğim kadarıyla 1 trilyon 1.1 trilyon dolar civarında. Ay mutlu oldum hocam birden. Evet. 18. Kimmiş işte Walmart? İşte Hollanda ile Türkiye böyle at başı gidiyor. Bu rakamlar en son baktığımda işte IMF'nin 2023 yılıyla alakalı tahminleriydi. Peki sana bir soru sorayım. Gayri safi milli hasıla nedir? Gayri safi milli hasıla bir ülkenin cirosu aslında değil mi? Süper. Abi harika. Çok güzel böyle kestirmeden cevap verdin. Doğru söylüyorsun. Bir ülkenin cirosu ama o ülkenin vatandaşlarının cirosu. Tabii. Verilen yılla alakalı o yıl içerisinde ürettikleri toplam üretim, hizmet vesaire filan onun belirli bir para birimi cinsinden değeri aslına bakarsan. Bu gayri safi milli hasıla. Eğer yabancıların yatırımlarını da buna katarsan bu ne oluyor? Gayri safi yurt içi hasıla oluyor. Şimdi Walmart dedik yani 200 ülkeyi peşine takmış ilerliyor. Özelde bunu konuştuk. Bir de genele baktığımız zaman uluslararası ticaretin 3'te 2'si sadece ve sadece 500 firmanın hakimiyetinde. Bunu biliyor muydun? Bütün uluslararası dünya ticaretinin 3'te 2'sini 500 firma yapıyor dünya üzerinde. Yani istatistiksel anlamda böyle rakamsal bilgilerim yok ama tabii ki artık dünyayı şirketler yönetiyor. Çünkü şirketlerin gayri safi hasılası milli demedim özellikle. Millilik bir durum olmuyor çünkü çoğunda. Çok daha fazla ülkeleri geçmiş durumda bilgisi buraya kadar mevcut bende. Bu beraberinde neyi getiriyor? Şimdi az evvel çok güzel bir yorum yaptın. Şirketler ülkeler gibi ülkeler üstü bir pozisyona doğru
gerekmeye başladı. Bu şunu getiriyor bence. Neyi getirir? Regülasyon konusunda neyi devletin yapacağı, neyi şirketlerin yapacağı veya bu konuda şirketlerin ne kadar çok devletleri manipüle edeceği konusunu bir mutabakata bağlamak gerekiyor. Bunu şöyle yumuşatalım Tamam. daha doğrusu. Şirketler devletlere ne tip yönetmeliklerin olması, ne tip kuralların olmasıyla alakalı belki ilham verebilirler, fikir verebilirler ve biraz da onları lead edebilirler, yönlendirebilirler gibi bu cümleleri istersen şey yapalım. Böyle bir toparlayalım. Tamam mı? Distopya'ya doğru gitmeyelim. Pek distopya'ya doğru gitmeyelim. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu mevzu Walmart ve Walmart gibi firmaların bu kadar yüksek hacimli cirolara hakim olması, uluslararası ticaretin çok büyük bir bölümünün belirli firmaların elinde olması doğal olarak firmaları belirli bir sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor. Bir sorumluluk deyince tabii olumlu manada da alabiliriz. Ben sorumluluk alacağım, inisiyatif alacağım. Bu mevzuyu, herhangi bir mevzuyu lead edeceğim, yöneteceğim, yönlendireceğim gibi de düşünebilirsin. Karşımda bir sorumluluk var. Öf yine mi bana yüklendi vesaire gibi olumsuz şekilde de düşünebilirsin. Şimdi burada biraz daha nasıl düşüneceğimizle alakalı aslında sen veya ben değil, biraz firmalar karar vermesi gerekecek. Çünkü içinde bulundukları hem pazarı hem de toplumu sürdürülebilir kılmayla alakalı firmaların önünde çok ciddi bir fırsatları var. Bu bize neyi getiriyor? Acaba firmaların üst düzey yöneticileri tabii en önemli şey. Yani Board of Directors'tan bahsediyorum. Yönetim kurulları, C-level'daki insanlar. Acaba bunlarla alakalı, doğal felaketlerle alakalı, daha geniş kapsamıyla, sürdürülebilirlik konularıyla alakalı bir aksiyon alacaklar mı, almayacaklar mı? Çünkü aksiyon alırlarsa, bir eyleme geçerlerse belirli bir sorumlulukları olacak. İşin kötü tarafı şöyle bir durum var. Eğer aksiyon almazlarsa, yani bir eylemsizlik gösterirlerse maalesef sorumlulukları daha büyük olacak. Doğru. Şimdi ne gibi? Hemen hatırlatıyorum. Neyle başladık mevzuya? Katrina kasırgasıyla başladık. 125 küsur milyar dolar zarar var dedik. Bunun zararını en çok kim gördü? Yine kendi firmalar gördü. Emlak piyasası, sigorta piyasası, enerji piyasası bütün bu zararı kendilerine çekti. Artık firmaların şöyle bir lüksü yok. Ya acaba ben sürdürülebilirlikle alakalı bir aksiyon alayım mı? Bir eylem planı hazırlayayım mı? Vesaire gibi sorma lüksleri yok. Zaten bunu yapmak zorundalar. Çünkü bunu yapmazlarsa kendi sürdürülebilirlikleri de bir soru işareti haline gelecek. Peki bunu belli bir kazancın üstünde olan firmalardan bahsediyoruz tabii, değil mi? Mesela biz oturup da sürdürülebilirlikle ilgili ne yapabiliriz ya da neyin sorumluluğu olur? Bizim ölçeğimizdeki bir firma, değil mi? Yani... Şimdi şöyle, o soruyu, çok güzel bir soru sordun. O soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz. Belirli bir ölçeğin üzerindeki firmalar bazı aksiyonları başka üçüncü partilerin, kural koyucuların, bunlar enstitü olabilir, devlet olabilir veya başka organlar olabilir. Onların dürtmesine, onların yönlendirmesine veya kurallar koymasına gerek kalmadan kendileri inisiyatif alarak yapabilirler. Hatta bu kural koyuculara, bu zorlayıcı organlara yardım edebilirler. Onların birer parçası olabilirler ve tüm bu konuyu yönlendirebilirler. Ölçeği daha az olan firmalar, işte orta ölçekli firmalar, küçük işletmeler ve benzeri gibi firmalarda artık bu organların, bu enstitülerin veya devletlerin veya işte kurumların koydukları yönetmelikleri, kurallara tabi olacaklar. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Belirli bir süre içerisinde, zannedersem 2 veya 3 sene içerisinde Avrupa Birliği'ne eğer ihracatta bulunursak Avrupa Birliği firmalara sürdürülebilirlikle alakalı belgeler soracak. Yani acaba kendi üretiminde, mesela buradan Avrupa Birliği'ne diyelim tişört üretiyoruz. Bu tişörtü üretirken bizim satın almalarımızı hangi firmalardan yapıyoruz? O satın aldığımız firmalar, iplik aldığımız, ham madde aldığımız firmalar da sürdürülebilir mi? Genel olarak bu konuya traceability deniyor, izlenebilirlik deniyor. Acaba biz bu üretimi yaparken, bu tişörtü üretirken doğaya zarar veriyor muyuz? Başka boyutları var. O boyutlarla alakalı, sürdürülebilirlikle alakalı sorunlarımız var mı vesaire gibi bizden bunları kanıtlamamızı isteyecek. Bir kere de en biliyorsun meşhur şey bu karbon emisyon mevzusu. Evet. Bu karbon emisyon mevzusuyla alakalı şunu söyleyebiliriz. Firmaların kendi ürettikleri karbon miktarını nötralize edebilecekleri piyasalar var. Aynı normal hisse senedinde nasıl borsada hisse senetleri alıyorsun veyahut kripto piyasalarda kripto satın alıyorsun. Böyle karbon borsaları var ve kendi ürettiğin, işletmelerin ürettiği karbonların eşleniği olan şeyi nötralize ettiğini kanıtlayan belgeler var. Tabii o kanıtlamalar da belirli bir dünya üzerindeki başka bir bölgedeki belki bir ormanın belirli bir hektarı veya işte
bir kilometre karesi kadar veya bir bağın, bahçenin ürettiği karbon kadar birbirini dengeleyen böyle sistemler yapılmış durumda. Yani içine karbon veriyorsun, onu belli bir ölçüye kadar engelleyebiliyorlar. Evet. Ve diyorsun ki ben bunun karşılığında buraya orman diktim. Evet, buraya ben orman diktim veya bu orman benim için çalışıyor. Yani dünyayı kirlettiğim kadar ama aslında işte uyduruyorum, Tayland'daki falanca ormanın belirli bir hektarı bana tahsis edilmiş durumda. Ben kirlettiğim kadarını da dünyadan aslında temizliyorum diye göstermen gerekecek ve buna bağlı yani bu bir örnek, herkesin bildiği bir örnek diye bunu söyledim. Buna bağlı birçok sürdürülebilirlikle alakalı kurallar, yönetmelikler geliyor. Tekrardan gelelim, bu firmaların sorumluluklarına gelelim. Belirli bir ölçek üzerindeki firmalar mı bu konulara girecek? Evet, yani çok doğru. Zaten o şekilde söyledik. Ama bunu da mış gibi yaparak değil de içselleştirerek yapmaları gerekiyor. Yani sürdürülebilirliği kendi iş stratejilerinin tam ana omurgasının üzerine oturtmaları gerekiyor ki sürdürülebilirliği bir maliyet merkezi olarak, bir yük olarak, ekstra bir iş olarak bunu görmesinler. Doğal iş yapış süreçleri içerisinde bu sürdürülebilirlik motivasyonlarını, hareketlerini, davranışlarını yedirebilsinler. Bu da tabii özellikle üst düzeyin ciddi bir bakış açısı ve vizyonu gerekiyor. Çok haklısınız hocam. Bu bireysel durumda da böyle. Mesela ben anlıyorum ki sizin dediğinizden, ben bireysel olarak sırf yere çöp atmayarak veya kendi atıklarımı ayırarak bu sürdürülebilirlik ekosistemine bir katkı sağlıyorum. Çok küçük bir katkı belki ama yine de bir katkı sağlamış oluyorum. Doğru mu? Doğru. Yani bireysel bazda onu yapıyoruz. Tabii o hareketlerimize devam edelim. Fakat şöyle de enteresan bir durum var. Bazen mesela televizyonlarda, sosyal medyada falan görüyoruz, haber kaynaklarında. İşte falanca bir yerde, işte İtalya'da, İzlanda'da falanca yanardağ 2 haftadan beri lav püskürtüyor diyor veya patladı diyor. Maalesef şöyle sıkıntılar var. Bizim o kadar nazik bir şekilde, ince bir şekilde düşünüp, kılık kırk yararak düşünüp bir eczaneden ekstra bir plastik poşet almayalım, markete gittiğimiz zaman ekstra bir poşet almayalım diye veya yere çöp atmayalım diye nazikçe düşündüğümüz şeyler maalesef o volkanların veya işte o yanardağların ürettikleri şeyi maalesef karşılamıyor. Tabii. Böyle bütün insanoğlu oturup yıllarca buna hepimiz dikkat etsek bile onların belki 1-2 günde ürettikleri karbon salınımını maalesef yenemiyoruz. Biz yine bu eforumuzu yapmayalım demiyorum ama o yaptığımız eforlar biraz böyle devede hocam, kulak gibi kalıyor. Haklısınız Devede kulak ama, bile değil yani, çok daha ufak. haklısınız ama ben artık arabayla giderken Evet. camını açıp da biten sigara kutunu dışarı fırlatma be birader. Evet, tabii yani. Vizyon O artık yani. sürdürülebilirlikle de alakalı Evet, değil yani. O biraz artık insani davranışlarla alakalı. Şimdi araba dedin. Arabalarla aran nasıl? Kullanıyorum. İyidir. Eskiden daha iyi anlardım. Peki. Yaşlanıyor musun yoksa? Yani o hevesimi kaybettim. Çünkü artık alınamayacak düzeye geldi arabalar yani. Eskiden bir Çok görüyordum. ilerledi. Evet. Amerikan otomotiv endüstrisinin 3 büyüğünü say bakalım. Yani 3 mü bilmiyorum da bilirim. Alırsın Ford, olursun Lord. Tamam, Biri Ford. Peki. Başka ne olabilir? Başka ben sayayım hemen. General Motors var. Ford'u bildin. General Motors General var. Motors'u arabadan saymazdım. Ama Chevrolet falan diyebilirim yani. Chevrolet bir marka. Onların üst markası işte, bir de üçüncüsü Chrysler diyeyim. Evet, Yormayayım Chrysler. fazla seni. Biraz arabadan girdin ama tabii arabanın kendisi de çok ciddi bir sürdürülebilirlik problemi. Doğru. Yani hem Devamlı ki egzoz. arabanın makine olarak bir sürdürülebilirlik problemi var. Bir de ayrıyeten toplum olarak sürdürülebilir mobility problemimiz var. O da ayrı bir konu. Oraya hiç girmeyelim. Böyle saatlerce konuşuruz yani o konuda. Şimdi burada tabii Amerika dedik. Bu 3 tane ana büyük firmadan, bu devden bahsettik. Aslında Amerika'daki bu devler bundan 25 sene önce, 20 sene önce çok ciddi aslında araştırmalar yaparak elektrikli araba tasarımını, hatta daha da ileriye giderek hafif karbon fiber malzeme teknolojisi kullanıp arabaların malzemelerini hafif karbon fiberden yapma, işte yazılımlar kullanma, biliyorsun artık arabaya da arabada diyemiyoruz, değil mi? Bilgisayar diyoruz vesaire filan. Mikro elektronik teknoloji kullanarak çok ileri seviyeye getirmişlerdi. Fakat şöyle bir enteresan bir durum oldu. Bu 3 büyük firma maalesef çok büyük hata yaparak bu elektrikli arabaların, ki şu anda biliyorsun pazarı Tesla domine etmiş durumda. Artık nereye baksak artık Tesla görüyoruz. Diğer otomotiv firmaları biraz böyle arkadan koşarak geliyorlar. Aslında 20-25 sene önce bu 3 büyük firma çok rahat bir şekilde elektrikli araçları piyasaya sürebilirlerdi. Fakat bu söylediklerim 2005 yıllarında falan oluyor. 2000-2005 yılları, o kadar eski yani. 25 sene önce elektrikli arabaların olduğundan bahsediyorum. Yani çok iddialı bir şey söylüyorum. Fakat bu 3 firma maalesef bunu değil, neyi tercih ettiler? Tabii ki parayı tercih ettiler. Kârı tercih ettiler ve Amerikan piyasasında, Amerikan toplumunun en çok istediği şey ne? Araba olarak büyük SUV'ler. Yani büyük trakları çok talep görüyor. Tamamıyla ona yönlendiler. Şimdi ona yönlenince biraz bu elektrikli araç vesaire filan üretmek
üretme konusunu askıya aldılar. Biraz onda geri kaldılar. Kimler biraz ön plana çıktı? Japonlar. Yani işte bu Toyota'dır, Hyundai vesaire gibi, Honda gibi firmalar elektrikli araç konusunda biraz şey yaptılar. Hibrit motor falan Hibrit konusunda falan oldukça ilerlediler. Fakat maalesef şöyle bir sıkıntı oldu. 2008 krizini hatırlar mısın? Türkiye'de de bir 2008'de bir kriz Teğet yaşamıştık. geçti bize. İşte, o değil mi? Evet. O teğet geçen krizde petrol fiyatları anormal derecede arttı. Petrol fiyatları artmasının yanı sıra bir de ayrıyeten kredilerle alakalı, tüketici kredileriyle alakalı Amerika'da çok ciddi bir kriz oldu. Bunlar böyle üst üste geldi. Üst üste gelince bütün bu Amerikan otomotiv endüstrisi çok ciddi anlamda yerle bir oldu. Hızlı bir şekilde toparlamaya çalıştılar. Dediler ki işte bizim bu Chevrolet'in Chevy Volt diye 2010 yılında bir piyasaya araç sürdüler. Ama biraz iş işten geçmişti maalesef. Yani bütün pazar paylarını kaybettiler Amerika'daki. Yani General Motors'un pazar payı %53'ten %20'lere kadar düştü. Bayağı. Çok düştü ve şeyi duydun mu? Detroit şehrini. Tabii ki. Detroit şehri çok meşhur bir şehir. Şeyle meşhur. Endüstrisiyle. Endüstrisiyle, otomotiv endüstrisi bütün bu Detroit'teydi. Ama Detroit, şimdi istersen ekranlara getir, bir hayalet şehri döndü. Yani oldukça sıkıntılı günler yaşadı otomotiv firmaları. Bu otomotiv firmalarının CEO'ları, C-level yöneticileri mahkemelere çıktılar. Bir sürü ertelemeler, şunlar bunlar vesaire. Ciddi anlamda 2008-2009 yıllarında oldukça mevzu oldu bu konu. Şimdi neden bu böyle oldu? Bu kadar hikayeyi niye anlattık? Üst düzey yönetim, yani işte Board of Directors'lar, C-level diyeceğimiz kişiler oylarını, taraflarını sürdürülebilirlikten yana kullanmadılar. Karlılıktan yana kullandılar. Paradan yana kullandılar. Halbuki sürdürülebilirlikle alakalı zaten hali hazırda zaten ellerinde vardı yani elektrikli araçlar. Biraz daha belki uğraşsalardı 1-2 sene daha o krizden etkilenmeyeceklerdi. Çünkü yakıt fiyatları arttığı için, petrol fiyatları arttığı için Amerikan halkı tamam kardeşim dedi, ben dedi araba kullanmıyorum dedi. Yürürüm. 2 Toyota'nın elektrikli araçları var. Onu alırım dedi. Onun için zaten pazar payları patır kütür aşağı indi. Hocam bu kahvehanede de şöyle tartışılıyor bu tip konular. Ona da ışık tutun. Aslında elektrikli arabalar çok önceden üretildi ama Mısır'da. Yok o kadar kötü değildir. Evet. Fakat petrol firmalarının, yani petrol üreten firmalarının ekonomide gücü çok yüksek. O yüzden işte içten yanmalı motorların terk edilmesini asla istemiyorlar. Hatta onlar arabaların o kadar, top taşımalarının da o kadar olmasını istemiyorlar ki Türkiye'de bile bu kadar çok yol yapılmasının sebebi araba satılsın, araba üretilsin ki bu da bütün sürdürülebilirliğe karşı. Ya bu iki konu birleşerek böyle konuşuluyor kahvede. Bunlar doğru mu? Şöyle, şimdi 2-3 farklı konu söyledin. Şimdi birincisi şu. Şimdi bunlar istek olarak doğru olabilir. Yani tabii ki petrol firmaları elektrikli arabaları tabii ki doğal olarak istemez. Ama bunun da yani bu kadar anormal bir komplo teorisiyle bir şekilde yaptırmıyorlar vesaire filan demek zor. Çünkü Elon Musk gibi deli bir adamın biri çıkar. 3 sene sonra 5 sene sonra illaki yapar bu işi. Hür teşebbüs denen bir konu var ve illaki bir şekilde dünya üzerinde de sadece belirli sermaye grupları yok. Çok farklı sermaye grupları var. O sermaye grupları zaten gidip Elon Musk'a destek veriyorlar. Elon Musk da bu kadar parayı kendi cebinden bulmadı. Tabii ki başarılı exitleri vesaireleri falan oldu ama ciddi anlamda Elon Musk'a destek veren de sermaye grupları var. Yani söylediğinin bu kahvehanede dönen sohbetin aslında yarısı doğru. Yarısı biraz süslenmiş diyebiliriz.